Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Tek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Kilolarca mantıyı bu yöntemle saklıyorum. Pratik ve lezzetli oluyor. Mutlaka bu yöntemi deneyin. Ve tarifimi hiç bekletmeden başlıyorum. 250 gram kıyma, 2 adet kuru soğan rendesi, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kuru nane, karabiber karıştırarak yoğuralım. Evet, hazırladığım iç harcı buzdolabına kaldırarak dinlenmeye bırakıyorum. Evet, 5-5,5 su bardağı un. Tezgaha alıyorum. Ortasını çukur açıyorum. Orta kısmına 2 adet yumurta kıralım. 2 tatlı kaşığı tuz kenarlarına serpelim. Ve 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Toplamda 1,5 çay bardağı su kullandım. Suyu azar azar ekleyerek orta kısmını yumurtaları çatal yardımıyla çırpıyorum. Suyu da azar azar ekliyorum. Evet, orta sertlikte bir hamur yoğuralım. Beni hangi ülkeden ve yağış yerinden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamuru toparladıktan sonra yoğurma işlemine devam ediyorum. Kolay açılabilmek için şöyle 20 dakika kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Dinlendirdiğim hamuru tezgah üzerine alıyorum. Böyle uzaltarak 3 eşit bezeye keserek yuvarlıyorum. Vaktiniz varsa tekrardan dinlendirebilirsiniz. Ben hiç dinlendirmeden şöyle orta incelikte olana kadar bezemi açıyorum. Evet, bu büyüklük yeterli olacaktır. Ne kalın yapalım ne de ince olsun, orta kalınlıkta. Böyle bir cetvel yardımıyla kare şekilde kesiyorum. Bu yöntemle gerçekten kesimi kolay oldu. Ve tekrardan şeritler halinde kesiyorum. Her birine iç harçtan pay ediyorum.
Şöyle muska şeklinde katladıktan sonra kenarlarını birleştiriyorum. Evet, mantılarımı bu yöntemle kapatıyorum. Dilerseniz klasik mantı şeklinde de yapabilirsiniz veya muska şeklinde. Kapattığım mantıları bir tepsiye diziyorum. Evet, iki bezeyi açtım. Şöyle kare şeklinde kesiyorum. Hamurları şöyle fırın kağıdı serilmiş bir tepsinin içine alıyorum. Peynirli iç harçtan biraz koyarak kapatıyorum. Dilerseniz patatesli, peynirli, kıymalı olarak hazırlayabilirsiniz. Ben bir bezesini peynirli olarak hazırlıyorum. Evet, 3 bezeli mantım hazır. Üst üste alıyorum. Hava almayacak şekilde sarıyorum ve buzluğa kaldırıyorum. Evet, ertesi günü buzluktan çıkardım. Fırın kağıdını toplayarak mantılarımı bir araya getiriyorum ve poşetliyorum. Kıymalıları ayrı bir poşet, peynirlileri ayrı bir poşet olarak hazırladım. Bu yöntemle gerçekten dondurmak kolay oluyor. Elimin altında her zaman buzlukta mantım hazır oluyor. Sizler de bu yöntemle hazırlayabilirsiniz. Tekrardan buzluğa kaldırıyorum. Büyük bir tencerede kaynar sıcak su içine 2 tatlı kaşığı tuz, buzluktan çıkardığım mantıyı ekliyorum. Bir karıştırıyorum. Biraz da sıvı yağ ekliyorum. Kapağını kapatarak yumuşayana kadar haşlamaya bırakıyorum. Evet, haşlanan mantılarımı süzerek geniş bir servis tabağının içine alıyorum. Erittiğim tereyağından bolca gezdiriyorum, karıştırıyorum. Evet, en son kalan yağa biraz kırmızı toz biber ekliyorum. Üzeri için tekrardan ocakta yakıyorum. Yoğurt, sarımsak gezdiriyorum. Ve servise hazırlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi
Elimin altında her zaman bu şekilde mantım hazır oluyor. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.